Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Volkan Çelik. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Son dönemde gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, sonunda 100.000 abone sınırını geçtik. Hepimize hayırlı olsun. Bunun kutlamasını bir canlı yayınla yapacağız, aklınızda olsun. Birkaç gün sonra yayınımızı gerçekleştireceğiz. Verdiğiniz değerden dolayı yeniden hepinize teşekkür ediyorum. Gelelim bugünkü videomuza. Bu videoda enteresan bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir takipçimin izlemesi ve bana önermesi sayesinde izlediğim bir filmden bahsetmek istiyorum sizlere. Ama normal sıradan bir film değil. Ve aslında sıradan bir durum da değil. Bilmiyorum biliyor musunuz ama belirli, gizli ve gizemli bir el tarafından dünya çapında Anunnakilerle alakalı bir film çekilemiyordu. Çekmeye çalışanlar bir şekilde durduruluyordu. Bunların içerisinde yine en ünlüsü Anunnakilerin geri dönüşünü içeren, çekimlerine 2006 yılında başlanan ve 3 bölümden oluşması planlanan bir film yapmaya çalışan bir ekibin başına gelenlerdi. İnternette bu konuyla ilgili sınırlı ölçüde de olsa bazı bilgiler bulabilirsiniz. İşin sonucunda filmin kopyaları dahil daha çekim aşamasında bir şekilde ortadan kaybedildi. Resmi yetkililer paralarının bitmesi sonucu filmin bırakıldığı yönünde açıklama yapmasına halk hiçbir zaman inanmadı. Çünkü bir takım yetkililerin film setlerine bastığı tüm ekipmanlarla birlikte film kopyalarını aldıkları çoktan duyulmuştu bile. Ve zamanla oyuncular ve yönetmeni itibarsızlaştırılarak sektörden uzaklaştırıldı ve bazı talihsiz olaylar yaşadılar. Bu olay gizemli bir olay gibi görünüyor. Bir grup nedense Anunnakilerle ilgili film yapılmasını istemiyor anladığımız kadarıyla. Ve o gün bugündür kimse de yapamadı. Belki de yapmadı. Dünya gündemini elinde tutan Hollywood sektörü bile her türlü şeytani filmi veya saptırıcı filmi yapmış olmasına rağmen nedense bir şekilde Anunnakiler konusuyla ilgili film yapmadılar. Fakat içlerinden bazı yönetmen veya senaristler bazen Anunnakilerle ilgili bazı yönergeler veya üzerinde çok durulmadan bazı replikler yazdılar ve beyaz perdeye bir şekilde taşınmış oldu. Oldu olmasına ama o filmlerde nedense gölgede kaldı ve nedense kitlelere ulaşımı aşamasında sorunlar yaşadı. Bunlara videonun sonunda bir örnek vereceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Linkini de sizlerle paylaşacağım. Ama asıl bahsetmek istediğim filmse Eternals. Kısaca bilgi verelim. Nomadland'le en iyi yönetmen Oscar ödülüne layık görülen Chloe Zhao'nun yönettiği Eternals, tarih boyunca insanlığı koruyup gelişiminde katkıları olan kadim ve olağanüstü güçlere sahip Eternal'ların hikayesini anlatıyor. Binlerce yıla yayılan destansı hikaye, insanlığın en eski düşmanı Deviants'a karşı yeniden bir araya gelmek için gölgelerden çıkarılan bir grup ölümsüz kahramanı konu alıyor. Olağanüstü kadrosunda güçlü Ikaris rolünde Richard Madden, hümanist Cersei rolünde Gemma Chan, kozmik güçlere sahip Kingo rolünde Kumail Nanjiani, süper hızlı Makkari rolünde Lauren Ridloff, zeki mucit Phastos rolünde Ryan Tari Henry, bilge ve ruhani lider Ayak rolünde Salma Hayek, ebedi genç ama yaşlı bir ruha sahip Sprite rolünde Lia McHugh, güçlü Gılgamış rolünde Don Lee, mesafeli yalnız Durig rolünde Barry Keoghan ve şiddetli savaşçı rolünde Angelina Jolie yer alıyor. Zamanı geldi. Aslında konuya baktığımızda normal bildiğimiz ve sıradan Marvel'in süper kahramanlar konulu filmlerinden çok da farklı değil. Yani oldukça sıradan. Fakat işi ilginçleştiren noktalar resmen dikkatleri üzerine topluyor. Öncelikle hikaye Anunnakilerin ilk geliş noktası Aden'le başlıyor.
Mezopotamya üzerinde gelişiyor ve bu bölgede yaşamış olan bu süper kahramanlar eski insanlara teknoloji, el becerisi, kültür, sanat, tarım gibi konularda eğitmekle görevli olduklarını görüyoruz. Birçok can alıcı sahne içeriyor. Örneğin İştar Kapısı. İştar Kapısı Anunnaki literatüründe oldukça önemli olan yerlerden biridir. Babil Kulesi'nin en önemli kapısıdır ve bir Anunnaki tanrıçası olarak İştar için yaptırılan bir boyut kapısı olduğuna inanılır. Filmdeki sahnede ise tam da bu kapının önünde inanılmaz varlıklar tarafından bir saldırı gerçekleştiriliyor. Ve bu devasa kapının sağ ve solunda bulunan Enki ve Enlil heykelleri çok net bir şekilde veriliyor ve savaş bu heykellerin önünde gerçekleştiriliyor. Kahramanlardan birine saldıran canavar sahnesinin antik figür olarak duvara da işlenmiş olduğunu da görüyoruz. Şu an sizlerin de gördüğü gibi. Yine bu sahnede Enki heykeli uzun bir süre ekranda kalıyor. Ve kahramanlar teker teker bu alana gelip filmin ana yönergesinin görüntüsü veriliyor. Mezopotamya'da Babil'in İştar Kapısı'ndaki Anunnaki heykellerinin önündeler. Yani onları temsil ediyorlar. Peki bu İştar Kapısı nerede diye soracak olursanız, orijinal yeri Irak'taydı. Özellikle Irak'taydı diyorum çünkü yıkılmış olduğuna dair görseller Google'da mevcut ama her ne kadar sahte olduğu yönünde açıklama yapsalar da İştar Kapısı'nın en büyük kısmı Almanya Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürülmüş olduğu ve sergilendiği açıklanıyor. Peki bu devasa kapı ve duvarları oraya nasıl mı gitti? Neden mi gitti? Ne amaçla mı götürüldü? Nasıl mı götürüldü? Lütfen cevaplarını bildiğiniz soruları sormayın arkadaşlar. Ki cevaplarınız varsa yorumlarınızda belirtin lütfen. Aslında her şey açık ve net bir şekilde ortada bence. Burası önemli bir sahneydi ve filmin ana mesajı burada saklıydı. Sırada birkaç dikkate değer sahne daha var arkadaşlar. Filmde isimler farklı veriliyor. Bu önemli bir nokta çünkü bu tip tanrılaştırılan isimler her coğrafyada farklılaştırılmış ve değişmiş olarak tarihte yerini almıştır. Ve ayrıca özellikle tarihçilerin de bildiği gibi eski Yunan yani Latin isimleriyle kahramanları ortaya koymuşlar. Oysaki Yunan tanrıçası olarak gördüğümüz Athena'nın Babil'de İştar Tapınağı'nda ne işi var? Bu sorunun sorulması gerekiyor. Buradan yola çıkarak Athena'nın aslen İştar olduğunu görüyoruz. İştar ise bir Anunnaki tanrıçası oluyor. Başka bir sahne. Aden'de uzay gemilerinden indikten sonra kahramanlarımızın verdiği aslında sizce de tanıdık ve videolarımızda sık sık kullandığımız görüntülerden biri değil mi? Anunnaki Meclisi'nin görünüşü. Ve belki de filmin en can alıcı sahnesi. Fastos ve Athena yani İştar ve Enki arasında geçen bir diyalog oldukça müthiş. Fastos, insanların teknolojik bakımdan bir an önce gelişmesi için bir icat yapıyor. Tarlalarını sürmeleri için bir motor. Athena insanlar için çok erken olduğunu söylüyor ve Fastos da projeyi değiştirip gördüğünüz gibi bir saban yapıyor. Ve bu insanlara veriliyor. Devam edelim. Bu kez de karşımıza Gılgamış çıkıyor. Yarı insan, yarı Anunnaki olarak betimlenir kaynaklarda. Devamında Thoth'un tableti yani Zümrüt tabletler konusu geçiyor. Zümrüt tabletleri isimli videomuz kanalımızda var. Mutlaka incelemeye alın. Günümüzde simyacılar tarafından özellikle kullanılan ve hala çözülmeye çalışılan Mezopotamya tabletlerinden biridir ve Thoth'la bir diğer adı
Hermes'le ilişkilendirilmiştir. Film, mitolojik gizemleri de takip ederek izlendiğinde inanılmaz bir boyuta ulaşıyor. Kahramanlarımız toplanıp Mezopotamya'ya geliyorlar ve ellerindeki ilginç bir yönlendiriciyle önemli bir yere geliyorlar. Bir önceki videomuz olan Sümer tabletlerinde de dile getirdiğim gibi Anunnakiler teknolojik materyallerini Mezopotamya şehirlerinde toprağın altına gömdüler demiştim. Bu şehirler büyük ihtimalle Eridu, Sippar veya Nippur olabilir. Ve bu sahnede de kahramanlarımız toprağın altından uzay gemilerini çıkartıyorlar. Aynı Sümer tabletlerinde olduğu gibi. Aslında başlı başına tüm filmden bahsetmek yanlış olacaktır diye düşünüyorum. Ve anlattıklarımdan çok daha fazlası sizlere bekliyor arkadaşlar. En kısa zamanda izlemenizi öneriyorum. Açıklama bölümüne bir link bırakacağım izlemek isteyenler için. Ama legal yollardan izlerseniz çok daha iyi olur şeklinde uyarımı da yapmak isterim. Son bir ayrıntıyı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Kahramanlarımız Aden'e inerken kendi içinde ve etrafında dönen tekerlek benzeri yuvarlaklar yardımıyla iniyorlar karaya. Buradaki benzerlik de oldukça dikkat çekici çünkü İncil ve Tevrat kaynaklarında Hezekiel'in arabası olarak geçiyor ve aynı görüntüyü Peygamber Hezekiel de anlatıyor. Anlatımına göre en uygun çizilmiş görsel işte bu şekilde arkadaşlar. Bununla da ilgili video linklerini açıklama bölümüne ekledim. Mutlaka Hezekiel'in arabası, Tot'un zümrüt tabletlerini ve diğerlerini izleyin. Aslında filmde olaylar çok yüzeysel geçilmiş de olsa, isimler Latin isimleri olarak anılmış da olsa, karşımızda koskocaman bir film Anunnakileri anlatıyor ve sürpriz bir sonla bitiyor. Belki de özellikle bu kadar yüzeysel olarak işliyorlar konuları, kim bilir. Bu kez birileri engel olamamış gibi görünüyor. Tahminimle Eternals'ın çok yakın bir zamanda ikinci bölümü de gelecek ve o bölüm oldukça ağır olacak gibi görünüyor. Videonun son bölümünde başlangıçta da söylediğim gibi baskı altında kalmış ve pek yayılamamış filmlerden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Filmin ismi Mısır Tanrıları. Gods of Egypt. Linkini açıklama bölümünde göreceksiniz. Bu filmde içerdiği mesajları ve görsel ayrıntıları sebebiyle baskılanan filmlerden olmuştur. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Ben Volkan Çelik. Gizemleri birlikte gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın.